Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeler: 5 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 adet yumurta, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 200 gram margarin ya da tereyağı kullanacağız. Üzeri içinde susam, çörek otu ve 1 tane yumurtaya ihtiyacımız olacak. Tarifime başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kurabiyemizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak karıştırma kabıma 200 gram tereyağı ya da margarini alıyorum ve içerisine yumurtamı, yoğurdumu, sirkemi, sıvı yağımı koyuyorum ve öncelikle bunları güzel bir karıştırıyorum. Bu arada yağınızı eritip kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında da kullanabilirsiniz. Şimdi bu aşamada tuzumuzu ve kabartma tozumuzu koyduk. Yavaş yavaş da un ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Unu kontrollü atacağız. Arkadaşlar hamurumuz hazır. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu arada benim 5 su bardağı unu aldı. Ama yine de kontrollü ekleyin. Her unun huyu farklı. 4,5 su bardağına ya da 4 su bardağına düşebilir. O yüzden lütfen kontrollü ekleyin. Ben de kontrollü ekledim. Benim 5 su bardağını aldı. Sizler bu miktara dikkat edin. Kontrollü ekleyin. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tepsisini hazırlayalım. Hamurumuza şekiller vereceğiz. Masamızı temizleyelim. Şekil vermek için görüşelim. Fırın tepsimizi hazırladık. Üzerine yağlı kağıt koydum. Hamurlarımıza 4-5 tane şekil vereceğim. Her şekli teker teker göstereceğim. Geri kalanları kamera arkası yapacağım. Birinci şeklimizle başlıyorum. Şöyle hamuru simit yapar gibi açıyoruz. Kalınlıklarına dikkat edin. Hepsinin eşit olmasına dikkat edin. Pişme derecesi açısından. Şimdi şöyle hamurumuzu biraz bu taraftan, biraz da bu taraftan birbirlerine doğru getiriyoruz. Ve şu alt kısmı şu şekilde sıktığımızda bir kalp şekli elde edeceğiz. Birinci şeklimiz bu olacak. İkinci şeklimiz için yine bir miktar hamur aldım. Şöyle simit yapar gibi yuvarlıyorum. Bu hamurumuzu da şöyle üst üste getirip ikiye katlıyoruz. Şöyle üst üste getirdiğimizde şu şekilde bir şekil elde edeceğiz. Bu da bizim ikinci şeklimiz olacak. Üçüncü şeklimiz için hamurumuzu açıyorum. Yine bir miktar bu taraftan getiriyorum. Biraz da alt taraftan şu şekilde kıvırıyorum. Biraz üstten kıvırdım. Biraz da alttan kıvırıyorum. Ve bu şekilde bir şekil elde ediyorum. Bu da bizim üçüncü şeklimiz. Dördüncü şekil için şöyle hamurumu bu kez kısa yaptım. 2 tane yapacağım aynı şekilde. Şöyle elinizde de yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Bu iki hamurumu şöyle iki ucundan tuttuğunuzda şöyle bir dudak şeklinde yapabilirsiniz. Bu da bizim dördüncü şeklimiz. Beşinci şeklimiz için hamurumuzu şöyle yuvarlak yaptık. Üzerinden biraz bastırıyoruz ve ortasına şu şekilde parmağımızla bir delik açıyoruz. Şöyle bir şekil elde ediyoruz. Bu şeklimizi şöyle yumurtanın sarısıyla beyazını, bir tane yumurta yüzeyi için kullanacağız demiştik ya arkadaşlar. Sarısıyla beyazını ayırdım. Bunu beyazına banıp biraz da susama banıp şöyle bir şekil elde ediyorum. Bu da bizim 5. şeklimiz. Şöyle göstereyim hepsini tekrardan. Vaktiniz varsa hepsi için uğraşırsınız. Yoksa tek bir şekli tercih edersiniz. Ya da bildiğiniz bir şekil varsa o şekilde yapabilirsiniz. Bunların hepsini bu şekilde yapıp tepsimize dizelim. Daha sonrasında fırın aşaması için görüşelim. Kurabiyelerimi hazırladım. Tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerine şunlar hariç, susamlılar hariç şöyle yumurta sarısı süreceğim. Teker teker. Biraz yaklaştırayım. Tüm kurabiyelerimizi bu şekilde teker teker yumurtalayalım. Şu susamlılar hariç. Yumurta sonrasında eğer arzu ederseniz çörek otu, susam gibi ürünlerle kurabiyelerinizi süsleyebilirsiniz. Şöyle birazcık üzerlerine ben atacağım. Bu şekilde süslemeler yapabilirsiniz.
Kurabiyelerimi fırına veriyorum. Fırınımı 200 derecede 10 dakika kadar ısıttım. Fırınınızı önceden ısıtmanızı tavsiye ederim. Çünkü kabartma tozu, maya gibi ürünler daha fazla aktive oluyor ve ürünleriniz daha güzel kabarmış oluyor. Şimdi daha fazla soğutmadan fırınımı hemen fırınımıza verelim. Alt üst kızarana kadar pişireceğiz. Tuzlu kurabiyemizin yapılışı bu kadardı. 30 dakika kadar 180 derecede pişirdim. Şunları pişmemiş zannetmeyin. Bunlar pişti. Sadece üzerinde yumurta sarısı olmadığı için bu şekilde duruyor. Sizler de tarifimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.